Merhaba değerli izleyiciler. Sevgi ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'ın adıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu videomuzda sevgi nasıl olmalı konusunu işlemeye çalışacağım. Evet, insanlar doğuştan yani tabii olarak, doğal olarak sevgi yüklüdürler. Yaratıcı yarattığı zaman varlıkların içerisinde sevgi koymuştur. Zaten sevgiyle yaratmıştır bütün varlıkları. İnsan da Allah'ın o sevgiyle yaratmış olduğu varlıklardan birisidir. İnsan sever. E, Kimi sever, neyi sever? İşte eşini, kardeşini, arkadaşını, anasını, babasını, çevresini, vatanını, milletini neyse sevgi çoğaltabiliriz bunları. Bunları sever. Severken nasıl sevmeli? Evet, bir çıkar menfaati olarak mı sevmeli? Ön koşullu mu sevmeli? Ön koşulsuz mu sevmeli? Ön yargılı mı sevmeli? Bu konuyu işleyeceğiz. Evet, günümüzde maalesef bu sevgi sözcüğüne baktığımız zaman sevgi yani aşk ve sevgi dendiği zaman kulağa hoş gelen güzel sözcükler. İnsanlar fıtrata uygun severlerse tamamen karşılıksız, çıkara dayalı olmaksızın ön yargısız sevmelidir. Evet, ön yargısız sevmelidir. Menfaati ve çıkarı için sevenler vardır. Karşılık bekleyerek sevenler vardır. Karşılıksız sevenler de vardır. Bir beklentici olmadan ön yargısız sevenler de vardır. Her şeyden önce ön yargısız, çıkarsız, menfaatsiz, karşılık beklemeden sevgi beslemek kutsal bir değerdir. Dolayısıyla da insanları sevdiğimiz zaman bu insanlar herhangi birisi olabilir. Eşimiz, annemiz, babamız, kardeşimiz, arkadaşımız, yoldaşımız, komşumuz, neyse liderimiz, önderimiz vesaire. Bütün bunları severken bir beklenti içinde olmamalıyız. Eğer çıkara dayalı beklenti içinde olarak sevgi gösteriyorsak o zaman beklentimiz karşılanmayınca çıkar ve menfaatlerimiz ortadan kalkınca sevgi tamamen ortadan kalkmış olur. Oysa ki bizim fıtratımıza var olan bu değer yani bu ahlaki değer karşılıksız olmalı. Sevgimiz herhangi bir şeye karşı karşılıksız olmalı. Çıkara dayalı olmamalı. Menfaat içermemeli. Ön yargısız, ön koşulsuz, amasız, fakatsız sevmeliyiz. Bir beklenti içinde olmamalıyız. Yunusça sevmeliyiz. Yunus ne buyurmuş? Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Onun hatırı için severiz. Yoksa bir beklenti içinde değiliz demek istiyor. Rabia Adeviye'de şöyle demiş. Ben Rabbime kulluk yaparken, ona kul olurken, kulluk gösterisinde bulunurken bir beklenti içinde değilim. Beni cehenneme koyacağından dolayı, korktuğundan dolayı da ona kulluk yapmıyorum. Beni cennete koyacağından dolayı da, ödüllendireceğinden dolayı da ona kulluk yapmıyorum. Ben Rabbimi ahlaki bir değerle yani karşılık beklemeden seviyorum ve karşılık beklemeden ona kulluk yapıyorum. Demek ki bazen sevgide ödül olur. Yani seven insan karşılığında bir ödül bekler. Bu da bir sevgidir. Ama Yaradan huzurunda en değerli sevgi ödül beklemeden, karşılık beklemeden, çıkar beklemeden, menfaat beklemeden karşılıksız, ön yargısız
sevgi önemlidir. Buna çok değer vermeliyiz. Sevgimiz İbrahimce olmalı. Sevgimiz İsmailce olmalı. Fedakarane ve aynı zamanda serdengeçli olmalı sevgimiz. Sevgimiz Rahmanca olmalı. Sevgimiz Rahimce olmalı. Bir ana evladını severken kesinlikle karşılık beklemez ondan. Bir baba evladını severken ondan karşılık beklemez. Vatanı severken oradan bir beklenti içerisinde olmamak gerekir. Yani o vatan topraklarında yaşıyorsan, oradan menfaatleniyorsan, menfaatin kesildiği zaman sevgin ne olacak? Oysa ki bunlar tamamen söylediğim gibi karşılık beklemeden, çıkara dayalı olmadan ön yargısız ve ödülsüz sevgilerdir. Ödülsüz sevgimizi artırmalıyız. Beklenti içinde olursanız, sevginiz beklenti içinde olursa, beklentiye kavuşmadığınız zaman o sevgiden uzaklaşmış olursunuz. Yahut da o sevgiden tamamen uzaklaşırsınız. Onun için tekrar ediyorum. Sevgimiz neye sevgi besliyorsak, neyi seviyorsak, aşkımız, sevgimiz, muhabbetimiz ne için ise mutlaka ve mutlaka karşılıksız olmalı, çıkara dayalı olmamalı, beklenti içinde olmamalıyız ve o sevginin karşılığı olan ödülü beklememeliyiz. Bizim görevimiz nedir? Sevmektir. Niçin severiz? Rahman'ın has kulları olduğumuz için, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, kalbimize yerleştirmiş olduğu mevedde ve rahmetten dolayı sevmeliyiz. Hepinize ödülsüz sevgiler diliyorum değerli kardeşler.